Bugün 12 volt Coolman tavan kliması montajını yapacağız. Elimizde kablosu var. Şimdi kabloyu tavana güzel yerlerden geçirerek kesilmesini engelleyecek şekilde tavana çıkartacağız. Sonra da yukarıya çıkıp klimamızın montajını ve akü bağlantılarını yapacağız. En önemli kısım en sonunda test yapacağız. Klima kaç amper aküde, en soğukta, klima kaç amper aküde, en soğuk modda, orta modda ve en düşük modda ne kadar süre çalışıyor? Güneş panelinden ayırıp bunları test edeceğiz. Sonra güneş panelli test edeceğiz. Kısacası internette bulamadığınız tüm verileri bu videonun sonunda görmüş olacaksınız. Ben de merak ediyorum. 200 amper lityum akümüz var. Acaba bu 200 amper lityum akü ile 12 volt tavan kliması kaç saat çalışacak? Hep birlikte göreceğiz. Önce montaj, sonra veriler. Hadi başlayalım. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the Burada bizim bir sunroofumuz var. 40'a 50. Eğer uydurabilirsem ölçü olarak içerisine oturuyor verilerinde ama hiç denemedim. Uydurabilirsem buraya montaj yapacağım. Uyduramazsam yeni delik açacağız. Ama aracı kesmek istemiyorum. Buraya uyarsa mükemmel olur. Sadece yaz aylarında kullanıp kışın tekrardan bu camı takmayı düşünüyorum. O yüzden çok mükemmel olacak inşallah. İnşallah yerine uyar. Yoksa bunu komple iptal etmek zorunda kalacağım. Klima da sürekli orada kalacak. Bakalım şimdi bunu deneyeceğim. Kabloyu çektik. Kablo şu an bağlantı yerinde. Yalnız klimanın kablosu dışarıdan bağlanıyor. Önce onu koyup bir yandan alabilir miyim diye deneyeceğim. Eğer yandan alabilirsem klimanın üzerinde de 1,5 metre bir kablo var. O kabloyu buradan geçirip lambirilerin altından burada birleştireceğim. Zaten gerisi kolay. Direkt aküye bağlıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Üzerinde 100 amper sigortası var. Kendi içerisinde. Açayım içerisini. Şu şekilde sigortası var kendinin. Buraya bırakmışlar. Olur da fazla akım çekerse diye sanırım. Şimdi dediğim gibi deneyelim bakalım. 40'a 50 sunroof'a oturacak. city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. Klimanın montajını yaptım arkadaşlar. Ancak bu şekilde oluyor. Şöyle 0'a 0. Bunun yanına plastiği takabilmek için, hatta onu da göstereyim. Böyle deneyelim. Dediğim gibi çok iyi durmadı. Biraz klima içeride kaldığı için. O yüzden ben bu kapağı takmayacağım. Kapağı iptal ettim. Tekrardan kendi çerçevelerini takacağım. Ve ahşap çerçeveli bir şekilde kullanacağım. Böyle daha nostaljik, daha güzel olacak şöyle. Bu şekilde kullanacağız. Etrafına şimdi süngerini çekeyim. Montajımızı tamamlayalım. Sonra gelip elektrik bağlantısını yapacağız. Bunu buradan lambirlerin altından, nasıl geçirebilirim onu da bilmiyorum ama deneyeceğim. Lambirlerin altından buradan böyle buraya götüreceğim. Sonra da zaten diğer çektiğimiz soketimizi burada birleştireceğim. Oradan da aküye. Sunroof'a tam oturdu diyemem arkadaşlar. Sanırım 60'a 40 olsaydı sunroof daha güzel olurdu. Keşke en başta bir tık daha geniş alsaymışım. Mükemmel otururdu. Eğer sizin de 40-50 sunroofunuz varsa 40'lık kısmında sıkıntı yok. Rahat rahat oturuyor. Ancak 50'lik kısmı tam yetmiyor. Yani 40'a 60 olursa yanlarda, normalde şöyle söyleyeyim, içeri giren kısmı daha küçük. Veriler de zaten onu gösteriyor. Doğrudur, içeri giren kısmı küçük ama klima şu şekilde gidiyor yukarıya doğru eğimli bir şekilde ve tamamının kurtarması için, yani 40'a 50 değil de 40'a 60 olsa direkt yerine oturacak.
Yoksa incelik kısmında problem yok. Orası gayet güzel oturdu. Aklınızda bulunsun. Arkadaşlar olur da böyle sonradan lambiri altından bir şey geçirmeye vesaire çalışırsanız şekil mesela kabloyu buradan alacağım şöyle. Buradan içeriye vereceğim. Bunu nasıl yapıyoruz? Özellikle parça kısaysa ve karşısında böyle bir açıklık varsa yandaki lambiriyi de vidasını alarak, bir tane esnetme payı istiyor. Hatta şurayı da alsanız çok rahat çıkar. Girerken de çok rahat girer. Bunu aşağıya doğru eğdirip geri tekrardan gönderebilirsiniz. Böyle tek şekilde de çıkartabilirsiniz. Şimdi alttaki şu taşıyıcıyı koyduğumuz taşıyıcıya iki kablonun sığacağı şekilde kanal açıp yine eski yerine lambiriyi vidalayacağız. Şuraya da aynı şekilde kanal açacağız. Tabi bunu yaparken ne yapıyoruz? Burada attığımız vidanın yeri belli. Lambirimizde de tam orta kısımda şöyle. Tam orta kısımda. Bunun sağına ve soluna birer tane. Aynı şekilde karşıda da. Buradaki vida deliklerinin sağına ve soluna ayrı ayrı birer tane kanal açıyoruz. Kablo yan yana giderse vidaya denk gelme ihtimali yüksek. Yani biri sağda kalacak, şöyle biri solda vidanın. İki tane kanal açıyoruz. Bunu da buradan bu şekilde arkadan, kolondan şöyle yine lambir altında kalacak. Birazdan son durumu paylaşırım. Soketini şurada birleştirdim. Buradan böyle direğin içerisinden aşağıya inecek. Oturma alanımızın altından böyle buradan elektrik ünitemize gidecek. Montaj hemen hemen tamam. Sırada test bölümü var. Şimdi şurayı bitirip son durumunu gösterip artık çalışma durumuna, verilerine geçeceğiz. Klima montajımız bitti. Kablolaması vesaire her şey bitti. Şöyle göstereyim. Kabloyu yukarıdan direkten getirdik dediğim gibi. İçerisi biraz dağınık. Kusura bakmayın. Buraya oturma alanı yaptırmıştık. Oturma alanının minderlerini vesaire ayarlayacağız. O yüzden içerisi bayağı bir karışık. Oturma alanından önce de klimayı çektik. Bu arkayı komple sökmüştüm. Restorasyon videosunu izlediyseniz önceki videoyu görürsünüz. Sökmüşken dedim ortamda müsaitken önce kabloyu çekeyim. Kabloyu şuradan şöyle çektik arkadan. Böyle aşağıdan direkten aşağıya iniyor ve direkten şu şekilde böyle kenardan buraya geliyor. Buradan da şöyle sadece aküye şu an klimayı bağladım. Akü voltajını vesaire şöyle göstereyim. Akü voltajımız 14.1 volt. Tam şarjlı şu an. %100. Akümüz 12.8 volt. 200 amper. Megacell lityum akü. Şimdi en soğuk modda deneyeceğim. Bakalım kaç saat gidecek. Başlıyoruz. Şöyle kumandayı alayım elime. Şöyle küçük bir kumandası var. Klimamızı açalım. Her alanda konfor. Kullan otomatik mod. Klimayı açtığımızda otomatik modda başlıyor arkadaşlar. Biz şöyle bunu güçlü moda alacağız. Şu şekilde. Gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle 3 adet modu var ve bunların tüm değerlerini birazdan beraber öğreneceğiz. Şu an en güçlü modda deneyeceğim. Akümüzü tekrar şarj edeceğim. Yarın orta modda deneyeceğim. Sonra da en düşük modda deneyeceğim. Dışarının havasını da göstereyim. Hava sıcaklığını şöyle. 34 derece şu an dışarısı. İçerisi yanıyor yani hava burada çok sıcak. İnvertörü vesaire de ayırdım şöyle kenara ki sadece klimayı bağlayayım, ne kadar elektrik harcadığını göreyim diye. Şu an enerjimizden fazla yemeden ben bunu güçlü moda alıyorum şöyle. Bakalım ne kadar gidecek. Kullan güçlü mod. Evet dostlar, gördüğünüz gibi klimamızı en soğuk modda denedik ve şu şekilde 4 saat 8 dakika
en soğuk modda çalıştı. Yalnız burada tekrar hatırlatmam gereken bir şey var. Bunu bu arada şöyle aşağıda birinci tur olarak kaydettim. Siz birazdan izleyeceksiniz ama üzerinden bir gün geçti. Ben akünün tekrar şarj olmasını bekledim. Birazdan şu anki voltajını göstereceğim. Birinci tur olarak bunu kaydettim. İkinci tur olarak şimdi orta modu kaydedeceğim aşağıya ve üçüncü tur olarak en son Eco modu süre olarak kaydedip size tekrardan kaç dakika kaldığını, hangi modda kaç dakika gittiğini resmi bir şekilde göstereceğim. Kılavuzdakiyle uyuyor mu uymuyor mu bunu göreceğiz. Şu an en soğuk modda aküye sadece klima bağlıyken şöyle hiçbir güç kaynağı aküden almazken ve aküye hiçbir güç kaynağı vermezken 4 saat 8 dakika aşağı yukarı 4 saat rahatlıkla gittiğini söyleyebilirim. İçeriği de gerçekten güzel soğutuyor. Şu an yine hava çok sıcak. Akümüz yine baktım 14 volt olmuş. Şöyle göstereyim. Evet, şimdi kumandamızı aldım elimize. Akümüz 14 voltta ve %100. Şöyle kronometreyi de açıyorum. Kronometreyi başlattık. Bu modu da bitirelim. Hani bu modda da bir akü kaç saat gidiyor yaklaşık onu da test edelim. Size anlatacağım birkaç bir şey var. Deneyimlediğimiz ve hani bu verilerin dışında bu verileri etkileyen etmenler neler? Bunlarla ilgili birkaç bir şey anlatacağız. Şu modu bir tamamlayalım. Tüm veriler bir ortaya çıksın. Bunun üzerine biraz konuşacağız. Yaklaşık 3 saat 35 dakika oldu ve hala klima çalışıyor şöyle içeride. Çok merak ediyorum orta modda ne kadar süre gidecek. Yalnız şöyle bir durum var. En güçlü modda sürekli kompresör çalışıyor. Çok az bir mola veriyor. Yarım saatte bir dakika bile sürmüyor yani molası. Ama bu orta modda ara ara kompresör açıyor. 2 dakikada yaklaşık bir hani tam süresini tutturamadım ama sürekli kompresör devrede değil. Evet arkadaşlar, şimdi akümüzü yine %100 yaptık. Şimdi tekrardan klimamızı açacağım ve son modumuz olan en düşük modda ve yine sadece klima bağlıyken test edeceğiz. Başlayalım. Kulman. Her alanda kontrol. Test devam ediyor. 7,5 saat oldu. Ve inanır mısınız akü hala %85'te. Ve 12.4 voltta. Sanırım bir 8-9 saat arası gidecek. Teste devam. Çalışıyor hala. Ama en son birkaç bilgi vereceğim. Yani bu kadar saat nasıl çalıştığını çok daha iyi anlayacaksınız birazdan verdiğim bilgilerle. Bakalım kaç saat gidecek. Sonrasında bu detaylı görüşmeyi yapacağız birazdan. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz ve video işinize yaradıysa kanalımıza abone olarak bize destek olursanız çok seviniriz. Klimanın ışığı bu şekilde arkadaşlar. Telefonda biraz karanlık gözüküyor ama gayet yeterli. Evet arkadaşlar, şu an klima koruma modunu aldı. Sabah saat 10 gibi başlatmıştım klimayı. Düşük modda, Eco modda. Şu an tam 9 saat 15 dakika, pardon 9 saat 48 dakika olmuş. Yaklaşık 10 saat ve akü kendini 11.6 volta düştüğü için korumaya aldı. Şimdi bahsedeceğim birkaç şey var. Bu 3 mod haricinde örnek veriyorum güçlü moda aldığınızda 16 dereceye ve fanı sona ayara getiriyor ve içeriye buz gibi bir hava üflüyor. Yazın en mantıklı şey tabii ki bu. Yani en güçlü modu almak. Çünkü karavan camı acayip ısınıyor. 2 tane cam var bizde ve içeriye yani şöyle elinizi yaklaştırdığınızda ciddi bir sıcaklık veriyor. Bu araya bir izolasyon yapmayı düşünüyorum. Onu fark ettik. Klima yeterli mi? BTU olarak soğutma kapasitesi olarak gayet yeterli. İyi ki almışız, hiçbir problem yok. Ben 200 amperle yani bu kadar süre 4 saat 200 amperle güçlü modda çalıştı. Sade aküyle, güneş paneli bağlı bile değildi. 6 saat orta modda çalıştı.
ve 9 saat 48 dakikada en düşük modda, Eco modda çalıştı. Şimdi en düşük modda nasıl 9 saat 48 dakika çalışıyor onu anlatacağım. Yukarıda kompresör var. Radyatörün içerisinde gezen gazı soğutuyor. Bu en güçlü moddayken kompresör yani neredeyse devreden çıkmıyor diyebilirim. Sürekli kompresör çalışıyor ve gazı soğutuyor. Bu yüzden 4 saat zaten elektrik bitiyor. Kompresör çalıştığında ve fanı da sona getirdiğimizde elektrik tüketimini direkt doğrudan etkileyen iki etmen var. Bir tanesi kompresörün devreye girmesi, yani gazı soğutması içerideki klimanın içerisindeki. Bir tanesi de fan hızı. Atıyorum kompresörü devreye fazla girmeyecek şekilde ayarlarsak diyeyim. Mesela 16 derece değil de 18 dereceye ayarladık, 20 dereceye ayarladık. Fanı da 6. kademede değil de 4. kademede kullandık. Bu şekilde tahminim bir 5,5 saat falan kullanıma izin verecek. Klima onu gösteriyor. En düşük modda 9 saat 48 dakika gitti evet ama kompresör neredeyse hiç devreye girmiyor desem yeridir. Yani hiç soğuk hava vermiyor neredeyse. Ancak sıcaklığı 20'lere 18'lere falan çektiğinizde kompresör devreye giriyor. Bu da Eco moddan çıkmış oluyor tabii ki. Vantilatör görevi görüyor öyle söyleyeyim. Yani onun haricinde temiz hava modu var üzerinde ve ışıkları var klimanın. Gayet memnunuz. Sizin de takıldığınız sorular olursa onları da cevaplamak isteriz. Bir de şeye değineceğim. İnvertörü devreye aldığımızda klimanın süresi bir miktar kısalacaktır. Özellikle yaz aylarında invertör fan açtığı için biraz elektrik tüketimi artıyor. Kış aylarında zaten klimanın bu arada sadece soğutma modu var. Sıcak modu yok. Kış için Webasto kullanıyoruz. Yaz aylarında buzdolabı vesaire herhangi bir elektronik alet kullandığımızda, şarja telefon falan taktığımızda invertörde fanı da vesaire devreye girdiğinde bu aküm kullanım süresi biraz kısalacaktır. Atıyorum en güçlü modda 4 saat olan süre invertörün de devreye girmesiyle beraber yaklaşık 3 saatlere kadar iner diye düşünüyorum. Ama şöyle de bir durum var. Yaz aylarında bizim yukarıda 2 tane 340 watt monokristal panelimiz var. Toplam 30 amper civarı akü şarj ediyor. Yani şu an orta modda 6 saat. Eğer onunla beraber kullanırsak gündüz yani neredeyse gündüz hiç kapatmayacağız gibi duruyor. Eğer teknik veriler tutarsa. Böyle yani aşağı yukarı güçlü modda 50 amper 45-50 amper arası kompresör devreye bazen giriyor bazen çıkıyor. Ortalama 40-50 amper arası güçlü modda elektrik tüketiyor klima. 30-40 amper arası da orta modda kullanıyor. Yaklaşık 20 amper civarı da ilginç bir şekilde çünkü sadece fan çalışıyor yani soğutma yapmıyor desem yeridir. 20-30 amper arası diyeyim ben ona yine yuvarlayalım. Eco modda elektrik tüketimi var. Bu şekilde arkadaşlar. Aküye ekstra bir güç kaynağı bağladığımızda mesela bir aracımızda DC şarjör var. Gece kalkıp şöyle bir yarım saat çalıştırdığımızda akünün gece klima süresini bir tık uzatacaktır. Aynı şekilde gündüz güneş paneli de bir tık kullanım süresini uzatacaktır. Yukarıda boş alanımız var. Bir tane daha 10 amper en azından 10 amper 10 amperdir diye bir panel daha mı koysak diye düşünmüyor değiliz. En azından bir 40 amper yaparsak. Yani gündüz orta modda hiç klimayı kapatmanıza gerek yok. Soğutması yeterli dediğim gibi izolasyonunuz iyi ise hiçbir problem yok. Bizim izolasyonumuz iyi. Sadece güneş panel camlarla perde arasına, sineklik arasına ince bir alüminyum tarzı, strafor tarzı bir şey kestireceğim. Yaz aylarında özellikle o araya koyacağım. Çünkü cam siyah ve güneş ışığını çekiyor. Çok fazla içeriye ısı veriyor. Eğer karavanınız varsa ya da herhangi bir araçta kullanacaksanız cam izolasyon için çok büyük bir etmen. Ne dediğimi anlamak istiyorsanız şöyle elinizi bir cama uzatmanız yeterli. Öyle sıcağında anlayacaksınız. Hafif çalışan bir fön makinesi kadar bir sıcaklık veriyor içeriye. Bu şekilde arkadaşlar. Sizin soracağınız sorular varsa aşağıda yorumlarda belirtin. Konuşalım tekrar. Toparlayacak olursak güçlü modda 4 saat 8 dakika. Orta modda 6 saat. Eco modda da 9 saat 50 dakika. Yaklaşık 10 saat bir elektrik tüketimi var. Bu şekilde. Video işinize yaradıysa bir like atıp aşağıya yorumlara fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz.